Kendi içindeki o karanlık boşluğu susturmak yerine başkasının teninde yankı arayan bir adamın sergilediği bu sinsi manevra aslında sadece şehvetin basit bir oyunu değil. Tam aksine bu aldatma psikolojisi dediğimiz o derin ve yıkıcı sürecin bir yansıması. Her erkeğin içindeki dişil boyut olan anime arketipiyle birleşen bu durum kadınlar için aldatma psikolojisi nedir sorusuna en sarsıcı yanıtı veriyor. Bu geri dönüş olmayan o kritik bir eşiktir. Çünkü zihnindeki o gizli açlık şu an seni arıyor. Şu an bu videoyu izliyorsan hayatında biri olan bir adamın sana neden bu kadar yoğun ama bir o kadar da çelişkili bir ilgi gösterdiğini anlamaya çalışıyorsun demek. Sana olan bu ilgisi gerçekten bir sevgi mi yoksa sadece aldatma psikolojisi içinde debelenen bir zihnin yansıması mı? Eğer bu karmaşanın nedenini bilmezsen sadece başkasının bitmemiş psikolojik savaşının bir kurbanı olarak kalırsın. Bu videoda o adamın neden senin peşinde olduğunun altındaki 5 kritik sebebi Jung disipliniyle tek tek açığa çıkaracağım. Ama bu illüzyonun kalbinde yatan ilk güç sandığından çok daha derin. Peki bir erkek neden kendi huzurlu yuvası varken fırtınalı denizlere yelken açar? Ciddi bir birlikteliği olan bir erkeğin neden hala başka kadınların peşinde koştuğu sorusu yüzeysel bir bencillikten çok daha kapsamlı bir iç savaşın işaretidir. Ünlü psikolog Carl Jung'a göre eylemlerimiz genellikle tam olarak kavrayamadığımız güçler tarafından yönetilir. İlk kritik sebep her erkeğin içindeki dişil boyut olan anime arketipidir. Bir erkek sana saplantılı hale geldiğinde aslında seni net bir şekilde görmez. Bunun yerine kendisinin ifade edilmemiş parçalarını senin üzerine yansıtıyordur. Mevcut ilişkisinde bulamadığı o ideal hayali senin üzerine boyar. Fakat bir insan ne kadar mükemmel olursa olsun bir arketipin o devasa boşluğunu tek başına dolduramaz. Fantezi çöktüğünde adam geri çekilir çünkü hiçbir gerçek kadın başkasının içsel kurtuluş yükünü taşıyamaz. Peki bu illüzyon bittiğinde adam neden gerçek suçluluk hissetmek yerine daha karanlık bir maske takar? Burada devreye gölge kavramı girer. Gölge bir erkeğin toplum tarafından reddetmeye şartlandırıldığı tüm kırılganlıkları ve yasak arzuları barındıran zihin bölmesidir. Erkeklere her zaman güçlü görünmeleri öğretilir. Bu da şefkat veya muhtaçlık gibi duyguların bilinç dışında iltihaplanmasına neden olur. Evli bir adam başka bir kadını aradığında aslında kendisinin sürgüne gönderdiği parçalarını geri kazanmaya çalışıyordur. Sen onun itiraf edemediği isyanı için bir taşıyıcı haline gelirsin. Ancak bu noktada kafanı karıştıracak bir soru var. Bu adamlar neden mevcut partnerlerine değer verirken aynı zamanda onlara karşı gizli bir öfke besler? Bu öfke partnerinin yaptığı bir yanlıştan değil, temsil ettiği sorumluluk dolu hayattan kaynaklanır. Partneri görevle özdeşleşirken sen henüz kirlenmemiş bir özgürlük vaadi olursun. İşte bu parçalanmışlık erkeğin bölümlere ayırma stratejisini tetikler. Bu zihinsel bölünme erkeğin hayatını asla kesişmeyen ayrı kutularda tutmasını sağlar. Dünyaları ayrı tutarak tek bir kişiyle tamamen var olmanın o savunmasızlığından kaçınır. Fakat bu ekosistemde senin rolün görüldüğünde çok daha trajik olabilir. Onun içindeki bu savaşı bitirebileceğine inanıyor musun? Yoksa farkında olmadan bir tuzağa mı çekiliyorsun? Jung bizi kurtarıcı kompleksi konusunda uyarır. Sevgini onun yaralarını iyileştireceğine dair o bilinç dışı inanç. Seni başkasının bitmemiş işinin kurbanı haline getir. Kendine şu can alıcı soruyu sormalısın. Birinin varış noktası mı olmak istiyorsun yoksa sadece kaçış kapağı mı? Eğer o mevcut ilişkisinin güvenlik ağı olmadan seninle tamamen ortada duramıyorsa sunduğu şey gerçek bir bağ değildir. Çünkü bu davranış kalıbının merkezinde büyümeyi reddeden asıl tehlike yatar. Bu güç Atermus yani ebedi çocuk arketipidir. Bu erkek tipi sorumluluktan ölesiye korkarken köklenmeyi arzular. Yeniliği gelişimle, yoğunluğu ise derinlikle karıştırır. Seçimlerine sahip çıkmak yerine bir ayağını sürekli kapının dışında tutar. Sonuç olarak bu adamın sergilediği yoğunluk aslında hiç seninle ilgili değildi. O sadece kendi iç dünyasının sahipsiz topraklarını senin üzerine yansıtıyordu. Artık bu gizli işaretleri biliyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Birinin yara bandı olmayı mı seçeceksin yoksa gerçek bir bağ için dik mi duracaksın? Unutma, bilinç dışını bilince dönüştürene kadar o senin hayatını yönlendirecek ve sen buna kader diyeceksin. Kaderden fazlasını seç ve hak ettiğinden daha azına sırtını dön.